tarihsel süreci açısından bir değerlendirme yapacak olursak ilk aşamada neler söyleyebilirsiniz? Filistin sorunu 1000 yıldan fazla bir tarihe sahip ama aslında biz sorunun modern doğuşunu belki de Osmanlı'nın bölgeden çekilmesi ve İngilizlerin bölgeyi işgaline kadar götürebiliriz. Yani modern anlamda Filistin sorunun doğuşu aslında bir anlamda Osmanlı'nın dağılmasından sonra başladı. Ama asıl olarak Yahudilerin Siyonizm etrafında birleşmeleri biraz daha bu sorunun uluslararası kamuoyunun gündemine, en azından Yahudi Siyonist teşkilatlarının gündemine girmesi açısından önemli. Zira bakıldığında Birinci Dünya Savaşı'ndan çok daha önce 1800'lü yılların sonunda ilk Yahudi örgütlenmeleri ve Dünya Siyonist Teşkilatı kuruldu. Ve Yahudilerin kendi alanında yapmış oldukları bu girişimler sonucunda yavaş yavaş Yahudilere bir yurt kurmaya başlama ihtiyaçları hasıl oldu. Ama burada asıl dikkat çekici nokta şu. Şimdi Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl var ve Theodor Herzl'in Der Judenstaat, Yahudi Devleti adlı bir kitabı var. Çok ilginçtir. Şu anda Siyonizmi ve Yahudileri Kudüs'le hep ilişkilendiririz ve Filistin'le hep ilişkilendiririz ama Theodor Herzl o kitabında Yahudilere Filistin'in yanı sıra enteresan bir şekilde Arjantin'de de bir yurt kurulabileceğinden bahseder. Yani ne kadar Filistin'e bağlı olduklarını, Yahudilerin veya Siyonistlerin Filistin'e ne kadar bağlı olduklarını göstermesi açısından önemli bir gösterge aslında. Arjantin'de bir yurt teşkil edilecek olması. Hatta Uganda. Theodor Herzl'in Uganda'dan önce Theodor Herzl'in yine Osmanlı nezdinde girişimlerde bulunması, önce Kaiser II. Wilhelm, daha sonra Dünya Siyonist Teşkilatı çerçevesinde Sultan Abdülhamit ile görüşmelerde bulunması sırasında Filistin'in yanı sıra El Arish'in de burada denkleme girebileceğinden bahsediyor. Dolayısıyla El Arish'in denkleme girebileceğinden bahsediyor. Bu çerçevede hani Filistin'in ne kadar bağlı veya bağımlı olduklarını enteresan bir şekilde gösteriyor. Şimdi senin söylediğin şey o 1903 yılındaki girişim. 1903 yılında Dünya Siyonist Teşkilatı karar alıyor. Uganda'da bir Yahudi yurdunun kurulması. Yani Filistin ön koşul değil orada. Arjantin var, El Arish var, Uganda var ve yanı sıra Filistin var. Yani Filistin bu dörtlüden bir tanesi. Gerçi daha sonra o karardan vazgeçiyorlar. Tekrar Filistin odaklı gitmeye çalışıyorlar ama tabii önlerinde en büyük engel Osmanlı İmparatorluğu ve Sultan Abdülhamit. Zira Sultan Abdülhamit'ten istedikleri şeyleri alamayınca, imtiyazları alamayınca bu sefer İngilizlere yöneliyorlar ve İngilizlere yönelince zaten orada biraz daha film kopuyor. İngilizler 1917 aralığında Filistin'i işgal ediyorlar. Osmanlı 1917 aralığında Filistin'deki yönetimi son buluyor. Tam 400 yıl boyunca Yahudilerin, Müslümanların, bütün Filistinlerin huzur içinde yaşadığı bir bölge 400 yıl sonra İngiliz komutasına geçiyor ve o geçmesinden, İngiliz işgaline geçmesinden 2 ay önce 2 Kasım'da Balfour Deklarasyonu dediğimiz Filistin'de Yahudilere bir yurt verilmesi. Tabi burada yine enteresanlıklar var. Çünkü Balfour Deklarasyonu'na rağmen Yahudiler veya Dünya Siyonist Teşkilatı, Siyonistler İngiltere'ye de anlaşamıyorlar. İngiltere'ye de daha sonradan yoğun saldırılarda bulunuyor. Sadece Kudüs'teki Müslümanlara değil, Filistin'deki Müslümanlara değil, Araplara değil, aynı zamanda İngiliz hedeflerine saldırılarda bulunuyor. Zaten İsrail'in kurulma sürecine giden süreç de biraz bu şekilde oluyor. Yani İsrail'in BM gündemine gelmesi ki aslında sen de o konularda Tabii sorunlar 1917'den sonra daha fazla artış göstermeye başlıyor. Hatta devamında sizin de söylediğinize ek olarak Taksim planının da devreye girmesiyle beraber adaletsiz bir toprak dağılımı da söz konusu oluyordu. Burada %56'ya %44'lük bir dağılım söz konusu oluyordu. Bu dağılım sonrasında zaten İsrail devletinin, yani İsrail'in devletleşmesine yönelik bir süreç de kendisini gösteriyor. Burada tabii önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Araplar, Filistinliler değil sadece Arap devletleri çok organize olamıyor. Çünkü hani baktığımız zaman şimdi o dönemde Mısır İngiliz etkisi altında, Irak İngiliz etkisi altında, Ürdün İngiliz etkisi altında, Filistin manda yönetimi o dönemde İngiliz mandası durumunda. Dolayısıyla bunların hepsinin üst yönetimleri, orduları, silahlanmaları İngilizlerin kontrolünde ama Yahudi Ajansı ve Yahudilerin Dünya Siyonist Teşkilatı çerçevesinde dünya genelinde yaptıkları girişimler onlara avantaj sağlıyor. Mesela Mossad
İsrail İstihbarat Teşkilatı şu anda. Ama daha İsrail kurulmadan önce Mossad kurulmuştu. Mossad'ın temel misyonu da yurt dışından Yahudi göçlerini teşvik etmek, organize etmek. Yine aynı şekilde yeraltı kaynaklarından, yeraltı kanallarından bir şekilde silah temin etmek şeklinde rolleri var. Dolayısıyla daha organize bir Yahudi örgütlenmesiyle karşı karşıyayız, Yahudi ajansı. Buna mukabil Filistin davası Arap dünyası ve İslam alemi açısından önemli olmakla beraber o dönemde Arap dünyasının işte bu sömürge konumunda olması veya protektara konumunda olması, dolayısıyla fiili İngiliz yönetimi altında olmaları ortak hareket etmelerinin önündeki en büyük engel. Zaten çok ciddi bir kapasiteleri yok. Tabii hocam. Bir de şöyle bir şey de var. İsrail 1948 yılında kurulduktan sonra, bir devlet haline geldikten sonra aslında sorunun çok daha fazla ileri boyutlara ulaştığı da söz konusu oluyor. İşte burada Kudüs'ün statüsü ilk başta en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan savaşlarla beraber yerleşimciler, mülteciler sorunu yine aynı şekilde. Bugün günümüzde 6 milyon mülteci var tabii. O da ayrı bir sorunun temel parametrelerinden birini oluşturuyor. Daha sonrasındaki dönemlerde duvar sorunu yine aynı şekilde sorunun diğer bir parametresini oluşturuyor. Kudüs'ün statüsü bu anlamda günümüze kadar gelmiş en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çok çok önemli. Ben aslında Kudüs ve mültecilerden önce bir konuya daha belki değinmek lazım orada. Bu Filistin sorunu konusunda bizim Türkiye'de ve dünya genelinde yansıtılmaya çalışılan bir Galata meşhur olarak ifade edebileceğimiz bir algı var. O algı da şu: işte efendim Araplar topraklarını İsraillilere sattılar, Yahudilere sattılar. Dolayısıyla şu anda başlarına bunların gelmesinin müstehaktır şeklinde bir yaklaşım var. Şunu belirtmek lazım. Osmanlı döneminde Dünya Siyonist Teşkilatı bu tarz girişimlere bulunduğunda Sultan Abdülhamit sadece bunların teklifini kabul etmemiş, aynı zamanda Filistin'e yönelik Yahudi göçünü ve Yahudi toprak satın almasını da kısıtlayan kararlar almıştır. Peki hocam, Osmanlı ortalama döneminde. Yahudilerin parayla satın almış olduğu topraklar şu anki Filistin topraklarının yüzde kaçına tekabül eder? Şöyle yapılan bir araştırma 1947'de, yani değil Osmanlı döneminde, sadece 400 yıllık süreçte İngiliz mandası altında dahi bakıldığında 1948'de İsrail kurulmadan önce 1947 yılında toplam Filistin topraklarının, bugünkü bütün Filistin topraklarının İsrail dahil olmak üzere sadece %7'si Yahudiler tarafından sahiplenmiş durumda. Geri kalanı ya Filistinlilerin ya da kamu hazinesi, hazine arazisi, kamu arazisi olarak kayıtlara geçiyor. Yani %7'lik bir oran, %56'lık bir devlet verilmeye çalışılıyor. Yetmiyor. 1948-49 Arap-İsrail Savaşı sonucunda %80'e çıkartıyor bu toprakları. Yani %7 birdenbire %80'e sahip oluyor. O da yetmiyor. Geri kalan %20'yi de işgal ediyor. Yani şu anki Batı Şeria, Kudüs, Gazze şeridinde işgal altına alıyor. Şimdi bu noktada ben biraz bu mültecilere aslında değinmek lazım. Şimdi Tabii. demin sen ifade ettin, 6 milyon Filistin mülteci kayıt altında şu anda. Buna Batı Şeria'dakileri eklediğimizde, Gazze şeridindekileri eklediğimizde ve bunlar kendi topraklarına geldiğinde şu anki İsrail'in nüfusuna sahip olan, yani İsrail nüfusunda yer alan, İsrail'in içinde yaşayan Yahudilerden daha fazla bir Filistinli nüfusuyla karşı karşıyayız. Yani nüfus dengesi, eğer mültecilerin geri dönüşü söz konusu olursa, nüfus dengesi tamamen Filistinlerin lehine bir şekilde değişecek ki İsrail o yüzden biraz da buna engel olmaya çalışıyor. Bu konuyu hiç gündeme getirmiyor. Hatta günümüzde tartışılan bu 100 yılın anlaşması da yine bu bağlamda önem arz ediyor. Çok önem arz ediyor. Hiç değinmiyorlar bile. Mülteciler konusu yok orada. İsrail'in kırmızı çizgisi olarak adlandırılıyor mülteciler konusu. Hiçbir şekilde Filistinlilerin bu topraklara geri dönüşünün gerçekleşmemesi gerektiğini söylüyorlar. Aynen söylüyorlar ve Yüzyıl Anlaşması'nda burada en ufak mültecilerin M'si dahi geçmiyor. Bırakın siz onu. Yüzyıl Anlaşması girişiminde şu anda İsrail toprakları içinde yaşayan 1,5 milyon üzerinde Filistinli var. İsrail bu Filistinlileri de kurulacak olan o devletimsi yapıya göndermek istiyor. Peki. Dolayısıyla bir şekilde bırakın mültecileri kabul etmeyi, kendi içindeki Arapları bile dışarıya çıkarmak Yerleşim istiyor. yerleri de yine aynı şekilde Batı Şeria'daki yerleşim yerleri de tarihsel bir sorunu oluşturuyor ve günümüzdeki, gelecekteki sorunların da yine aynı şekilde devam edeceğini de gösteriyor. Kesinlikle. Batı Şeria'daki geçen Netanyahu'nun yapmış olduğu açıklamada da gördüğünüz üzere yerleşim yerlerinin hiçbir şekilde söz konusu tartışmaya konu edilmeyeceğine yönelik de bir açıklaması var. Var evet.
Yine bu da aynı şekilde Kudüs'ün yanında yerleşim yerleriyle beraber değerlendirebileceğimiz sorunlardan bir tanesi. Aslında yerleşimlerde bir de şey de var. Yerleşimleri böyle iyice oturtmak lazım zihnimizde. Çünkü çoğu kişi yerleşim deyince sanki Yahudilerin İsrail tarafından kendi topraklarına yerleştirildiğini düşünüyor. Yerleşim dediğimiz yerler işgal altındaki Filistin topraklarında zorla yerleştirilen, Filistin topraklarına el konularak yerleştirilen ve işgalin kalıcılaştırmaya çalışma çabası aslında. Bu noktada duvar yine devreye girmiş oldu, duvar sorununda. Yani İsrail'in uluslararası hukuka aykırı bir şekilde inşa etmiş olduğu bu duvarlar daha sonrasında birleştirilerek, o bölgeye de daha sonrasında yerleşim yerleri kurularak sorun üstüne sorun eklenerek devam ediyor. Öyle, kesinlikle öyle. Deniliyor ki yani ortada bir adı devlet olan bir Filistin devleti olsun ama bu Filistin devletinin savunmasını güvenliğini İsrail sağlasın. İsrail sağlasın. Ortada bir Filistin devleti olsun ama ordusu olmasın. Ortada bir Filistin devleti olsun, başkenti Kudüs olsun ama Kudüs'teki elektrik, su gibi şeyleri Kudüs Belediyesi'ne ödesin. Kudüs Belediyesi de İsrail'in kontrolünde olsun. Ortada bir Filistin devleti olsun ama dünya genelindeki Filistinliler işgal altındaki topraklara geri dönmesinler. Ortada bir Filistin devleti olsun ama Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu işgal altındaki toprakların çekilme konusu söz konusu edilmesin. Yani dolayısıyla tamamen kadük bir devletimsi yapı oluşturmaya çalışıyor. Adını bu şekilde adlandırıp bir şekilde sorunu çözebileceklerini düşünüyorlar. Yani Filistinliler 1948'den sonra hatta 1920'lerden itibaren terörize edildi, terör eylemlerine maruz kaldı, çeşitli şiddet eylemlerine maruz kaldı, hakları yendi. Yüz binlercesi mülteci konumuna düştü, milyonlarcası çok ciddi müşkül durumlar geçirdi, çok zor dönemler geçirdi. Ama hiçbir zaman için o kırmızı çizgiden taviz vermediler.